Bazı oyuncular izlersiniz 4-5 maçta ne olduklarını anlarsınız. Kimisi saf bir 10 numaradır, kimisi tamamen bir bitirici, kimisi ise oyun kurucu. Ama Marcus Karlsbach ilk izlediğiniz anda kafanızı karıştırır. Çünkü bir pozisyonda orta saha gibi bağlantıya gelir, bir pozisyonda ceza sahasında ikinci forvet gibi bitirir. Sonra dönüp tek dokunuşla geçiş başlatır. Bu da yetmez, ceza sahası dışından fileleri bulur. İşin ilginç kısmı ise bunları yaparken hiç zorlanmış gibi görünmez. Sanki oyunun ritmini herkesten önce hissediyor gibi. Koşularında savunmanın dikkat etmediği boşlukları görürsünüz. Tek paslarında top ona gelir gelmez bir sonraki hamleyi çoktan düşünmüş olur. Ve işin garip kısmı, oyunun merkezinde olmasına rağmen skora doğrudan katkısı var. 30 maçta 13 gol, 13 asist. Bir orta saha için inanılmaz rakamlar. Ve onu özel yapan şey de bu sayılar değil, bu sayılara nasıl ulaştığı. Çünkü Karlsbach pozisyonu ezberleyen bir oyuncu değil, pozisyonu hisseden bir oyuncu. Marcus Karlsbach 26 yaşında, Norveçli, 1.80 boyunda ve güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro. Merkez orta saha, 10 numara, forvet arkası, hatta bazen kanatta bile oynayabiliyor. Kariyeri boyunca hiç Norveç dışında forma giymedi. 2024 yılında 530 bin euro bonservis bedeli karşılığında Lillestrøm takımına transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Lillestrøm, Norveç'in en üst seviye liginin bir alt ligi olan Obos-Ligaen'deydi. 30 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik gibi mükemmel bir sonuç alarak bir üst lige yükseldiler. Marcus Karlsbach da bu şampiyonluk en büyük pay sahiplerinden biriydi. 30 maçta 13 gol attı, 13 asist katkısı yaptı, 3 sarı kart gördü, 2456 dakika sahada kaldı. Yani 87 golün 26'sına doğrudan katkısı var. Aynı zamanda Lillestrøm bir alt ligde olmasına rağmen Norveç kupasını kazandı. Evet, kura şansı biraz yanlarındaydı. Elitserie'nden ilk 7'deki hiçbir takımla eşleşmeden kupaya uzandılar. Ama yine de bir üst ligden 4 takımı eleyerek ulaştılar. Ve Karlsbach bu kupa serüveninde de 7 maçta 5 gol 2 asistlik katkı verdi. Şu an güncel sezonda 7. maçlar tamamlandıktan sonra hazırlıyorum bu videoyu. Güncel sezonda 7 maçta 4 gollük katkı verdi, 607 dakika sahada kaldı. Kariyerinde 200'den fazla profesyonel maç var ve bu maçlarda 63 gol, 33 asist gibi inanılmaz bir istatistiği var. Marcus Karlsbach'ı analiz ederken bence en zor şey onu bir role yerleştirmek. Çünkü oyunun çok fazla bölümüne dokunuyor ve bu yüzden onu klasik kalıplarla açıklamak zor. Şimdi ilk bakışta şöyle düşünebilirsiniz: skor üretiyor, demek ki hücumcu orta saha. Ama biraz daha inceleyince hikaye değişiyor. Çünkü sadece son bölgede yaşamıyor. Orta sahaya geliyor, bağlantı kuruyor, tek pas yapıyor, geçiş başlatıyor. Bazen sadece oyunun yönünü değiştirerek takımını rahatlatıyor. Yani sadece skor odaklı bir oyuncu değil. Peki o zaman bir 8 numara mı? Kısmen evet. Ama bu kez de yoğun bir hücum tehdidi ortaya çıkıyor. Çünkü onun en önemli özelliklerinden biri ceza sahasına yaptığı geç koşular. Örneğin bu pozisyonda bütün savunma topa odaklanmışken o boşluğu görüyor ve tam doğru anda hareketleniyor. Bu aslında zor bir yetenek, çünkü burada mesele hız değil, zamanlama. Bu yüzden ceza sahasında bir orta sahadan çok ikinci forvet gibi davranıyor. Ama sonra dönüp başka bir şey yapıyor. Bakın, bu pozisyonda rakip savunma oyuncularının baskısı altındayken topu saklıyor. Sırtı dönük oynuyor, vücudunu koyuyor. Bu da onu tekrar farklı bir profile çekiyor. Çünkü burada artık sadece yaratıcı bir orta saha değil. Ve bence Karlsbach'ın olayı tam olarak burada başlıyor. Oyun içinde sürekli rol değiştirebilmesi. Bir pozisyonda pas istasyonu, bir pozisyonda koşucu, bir pozisyonda bitirici, bir pozisyonda geçiş oyuncusu. Bu yüzden onu izlerken tek bir oyuncu izliyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Sanki farklı roller arasında dolaşan bir profil izliyorsunuz. Şimdi şu pozisyona bakalım. Belki topa dokunmuyor ama burada önemli olan oyuncunun sadece fiziksel kapasitesi değil, oyuna bağlılığı. Çünkü hücumdan çıkıp kendi ceza sahasına kadar koşuyor. Bu da bize şunu gösteriyor: Karlsbach sadece oyunu top ayağındayken oynamıyor. Top yokken de oyunun içinde kalıyor. Ve bence bu da onu değerli yapan şeylerden biri. Çünkü bazı oyuncular sadece top ayağındayken görünür. Karlsbach ise oyunun akışında görünür. Oyununda beni en çok etkileyen şeylerden biri de topa çok az ihtiyaç duyması. Çünkü bazı oyuncular oyunun merkezinde olmak ister, sürekli topu ister. Karlsbach ise top geldiği an oyunu hızlandırmaya çalışıyor. Top ona geliyor ve çoğu zaman ikinci bir dokunuş yapmıyor bile. Tek pas. Ama burada önemli olan o tek pası yapması değil, doğru tek pası yapması. Çünkü futbol tarihinde tek pas oynayan çok fazla oyuncu var. Ama Karlsbach'ın farkı oyunun bir sonraki aşamasını önceden okuyabilmesi. Daha top ona gelmeden hangi alanın açılacağını biliyor. Ve top gelir gelmez oyunun yönünü değiştiriyor. Bu da rakibi bir anda dengesiz yakalıyor. Örneğin şu kafa asisti bile onun futbol aklını çok iyi anlatıyor. Çünkü çoğu oyuncu o topu kontrol etmeye çalışır. Ama Karlsbach tek dokunuşun yeterli olduğunu görüyor. Ve burada hız kazandırdığı tek şey top değil, aynı zamanda atağa da hız kazandırıyor. Rakip savunmanın yerleşmesine fırsat vermiyor. Yani sadece pas atmıyor, akışı devam ettiriyor. Bu çok farklı bir şey. Çünkü bazı oyuncuların pasları oyunu durdurur. Top bir noktadan sonra başka noktaya gider ama atak yavaşlar. Karlsbach'ta ise tam tersi oluyor. Pas verdikçe atak hızlanıyor. Ve bunun temel sebebi karar verme süresi. Çok hızlı düşünüyor ve top ayağına gelir gelmez opsiyonları tarıyor. Ve çoğu zaman en karmaşık olanı değil, en doğru çözümü seçiyor. Bu da onu izlemesi çok
çok rahat bir oyuncu yapıyor. Çünkü oyunu zorlaştırmak yerine basitleştiriyor. Ama basit oynamak kolay oynamak demek değildir. Özellikle merkezde bu kadar hızlı karar vermek çok zordur. Bir başka değerli özelliği ise oyunun temposunu hissedebilmesi. Çünkü her hücum hızlı hücum olmak zorunda değildir. Bazen bir yön değişikliği rakibi tamamen açar. Karsbak o anları iyi görüyor. Bu yüzden sadece atak başlatan değil, atağın ritmini belirleyen oyuncuya dönüşüyor. Ve dikkat ederseniz bu tek pasların çoğu riskli bölgelerde geliyor. Yani güvenli alanda değil. Rakip baskısı varken, dar alandayken ya da alan kapanıyorken. Ve buna rağmen tek dokunuş tercih ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor, oyunu hızlandırırken panik yapmıyor. Tam tersine en rahat olduğu anlar oyunun hızlandığı anlar gibi görünüyor. İşte bu yüzden onu sadece iyi bir pasör diye tanımlamak eksik olur. Çünkü mesele sadece teknik değil, düşünce hızı. Karsbak'ın olayı top ayağına geldiğinde değil, daha gelmeden başlıyor. Buna bir de oyuncunun kilit pasları ve yaratıcılığını ekleyelim. Çünkü gerçekten çok iyi bir hazırlayıcı ve paslarının genelde bir amacı var. Pas veriyor ama sadece topu aktarmıyor, rakibin dengesini bozuyor. Bir oyuncuyu oyundan düşürüyor, savunma yerleşimini değiştiriyor. Yani pasları oyunun yönünü etkiliyor. Topu aldığı anda savunmanın arkasındaki boşluğu görüyor. Ama burada önemli olan sadece görüş değil, cesaret. Çünkü bu pasları denemek risklidir. Bir saniye geç kalırsanız top kaybı, bir saniye erken verirseniz offside olabilir. Ama Karsbak o zamanlamayı da iyi ayarlıyor. Ve bu yüzden savunma arkasına bıraktığı toplar çok doğal görünüyor. Sanki zor bir şey yapmıyormuş gibi. Ama aslında yaptığı şey çok zor. Çünkü merkezde oynayan oyuncular için en değerli özelliklerden biri de kalabalığın içinde çözüm bulabilmek. Ve Karsbak özellikle dar alanlarda çözüm üretmeyi seviyor. Karsbak güvenli oynayan bir orta saha değil. Risk alıyor ama bu riskler rastgele değil. Hesaplanmış riskler. Ve bu risklerde de çok önemli bir detay var. Pasın şiddeti. Birçok oyuncu doğru fikri görür ama uygulayamaz. Pas ya çok sert gider ya da fazla yavaş gider. Ya da yanlış açıyla çıkar. Ama Karsbak'ın paslarında ise genelde çok iyi bir ağırlık var. Bu yüzden takım arkadaşları hareket halinde topu rahat kontrol edebiliyor. Çünkü iyi oyun kurucular sadece doğru pası değil, o pasın nasıl verilmesi gerektiğini de bilir. Evet, bazı pozisyonlar asiste dönüşmüyor. Ama fikir doğru. Ve bence burada istatistiklerin anlatmadığı bir kalite ortaya çıkıyor. Çünkü bazen bir oyuncunun değerini rakamlar değil, ürettiği fikirler gösterir. Karsbak'ın paslarında da sürekli bir düşünce var. Savunmayı nasıl açarım, boşluğu nasıl kullanırım, bu hücumu nasıl hızlandırırım? Sahada herkes topun olduğu yere bakarken o topun gideceği yeri düşünüyor. Ve işte iyi oyun kurucuları farklı yapan şey tam olarak bu. Karsbak'ın gol katkısına baktığınızda ilk dikkat çeken şey sayı olabilir. Ama bence asıl etkileyici olan o sayılara ulaşma şekli. Çünkü bu oyuncu klasik bir golcü gibi oynamıyor. Sürekli savunma çizgisinde beklemiyor ya da sürekli topsuz koşu atmıyor. Ama bir şekilde kendini doğru yerde buluyor. Ve bence bunun temel sebebi ceza sahasını çok iyi okuyabilmesi. Top kanattayken çoğu orta saha ceza sahasının dışında bekler. Karsbak ise savunmanın dikkat etmediği boşluğu arıyor ve tam o anda hareketleniyor. Bu yüzden onun koşuları çok doğal görünüyor. Sanki savunma onu unutmuş gibi. Ama aslında bu tamamen zamanlama kalitesi. Birçok oyuncu ceza sahasına koşu atar. Ama Karsbak o koşunun ne zaman atılacağını biliyor. Ve bu yüzden savunmalar onu çok geç fark ediyor. Örneğin şu an izlediğimiz pozisyonun başında aslında görünmüyor bile. Ama top ceza sahasına yaklaşırken bir anda boşluğun içine giriyor. Bu tarz oyuncular çok değerlidir çünkü savunmalar genelde topa odaklanır. Karsbak ise topun gideceği alanı düşünüyor. Bu da onu bir orta saha gibi değil de ikinci bir forvet gibi gösteriyor. Örneğin şu voley golündeki koşunun kalitesi. Topa vurabilmek için önce doğru açıyla gelmesi gerekiyor. Ve Karsbak pozisyonun içine doğru açıyla giriyor. Bu yüzden vuruşu doğal hale geliyor. Şunu da söylemek lazım, bu kadar fazla gol pozisyonuna giren oyuncular kaçırır da. Ve açıkçası Karsbak'ın bitiriciliği kusursuz değil. Bazılarında daha sakin kalabilir, bazılarında daha iyi köşe seçimi yapabilir. Ama burada önemli olan şey şu, sürekli orada olması. Çünkü futbol bazen mükemmel bitirmek değil de doğru yerde bulunabilmektir. Ve Karsbak o doğru noktaları tekrar buluyor. Bence bu özelliği tamamen oyun zekasıyla bağlantılı. Çünkü ceza sahasında boşluk bulmak sadece pozisyon bilgisiyle ya da fiziksel özelliklerle açıklanamaz. Bu biraz sezgi, biraz da his işidir. Ve Karsbak'ın bu konudaki sezgileri oldukça kuvvetli. İşte bu yüzden onun skor katkısını sadece istatistikle açıklamak yetersiz olur. Çünkü mesele kaç gol attığı değil, o golleri neden attığı. Ve bence cevap çok net. Karsbak ceza sahasında boşluğu herkesten önce görüyor. Savunmayı sadece ceza sahası içerisinde rahatsız etmiyor. Onu alan bıraktığınızda şut tehdidi başlıyor. Ve burada mesele sadece uzaktan vurabilmesi değil, o vuruşların kalitesi. Top ayağına geliyor, çoğu oyuncunun kontrol etmeye çalışacağı yerde o direkt kaleyi düşünüyor. Ve bunu gelişi güzel yapmıyor. Vücudunu hazırlıyor, açıyı ayarlıyor, kalecinin yerleşimine bakıyor, sonra vuruyor. Bu yüzden şutları sadece deneyen oyuncu hissi vermiyor, gerçek tehdit gibi görünüyor. Evet, bazıları gol olmuyor ama kalecileri zorluyor. Bazıları direkten dönüyor, bazıları çok az farklı dışarı gidiyor. Ama burada çok önemli bir şeyi anlıyoruz ki şutları tesadüf değil.
Sürekli aynı kaliteyi üretebiliyor. Bu da savunmalar için ciddi problem. Çünkü Karsbak'a karşı savunma yaparken pas kanallarını kapatmanız yetmiyor. Bir anlık boşluk, bir yarım metre alan ve direkt şut çıkabiliyor. Bu da rakip orta sahaları ona daha agresif çıkmaya zorluyor. İşte tam burada oyunun başka bir tarafı açılıyor. Çünkü rakip ona yaklaştığında bir önceki bölümde konuştuğumuz pas alanı oluşuyor. Yani şut tehdidi sadece gol tehdidi yaratmıyor. Aynı zamanda oyunu açıyor. Bu tarz oyuncular orta sahada ekstra değer yaratır. Çünkü sadece oyunu yöneten değil, skoru değiştirebilen oyuncuya dönüşürler. Bence Karsbak'ın şutlarında en dikkat çekici şeylerden biri de panik hissinin olmaması. Top önüne düştüğünde acele etmiyor. Önce dengeyi kuruyor, sonra vuruyor. Bu yüzden şutları daha kontrollü görünüyor. Şimdi genel tabloya baktığımızda Karsbak ceza sahası dışından sürekli tehdit yaratabilen, farklı açılardan vurabilen, orta saha için ciddi skor potansiyeli taşıyan bir oyuncu görüntüsü veriyor. Bu da onu sadece oyunu bağlayan bir merkez oyuncudan çıkarıp maç çözen profile yaklaştırıyor. Karsbak'ın oyununda bence en underrated kalan özelliklerden biri top saklama becerisi. Çünkü ilk bakışta onu fiziksel dominant bir oyuncu gibi düşünmeyebilirsiniz. Ama pozisyonları izleyince çok önemli bir detay ortaya çıkıyor. Bu oyuncu topu saklamayı çok iyi biliyor. İki oyuncu geliyor, bazen 3 kişi baskıya geliyor ama topu kolay kolay vermiyor. Ve bunu sadece teknikle yapmıyor, vücudunu çok iyi konumlandırıyor. Rakiple topun arasına giriyor, teması hissediyor ve doğru anda yön değiştiriyor. Bu yüzden rakipler onu tamamen durdurmakta zorlanıyor. Şimdi burada önemli olan şu, Karsbak'ın top saklaması gösterişli değil. Yani sürekli çalım atan rakibi küçük düşüren bir oyuncu değil. Ama çok verimli. Çünkü amacı hareketi uzatmak değil, atağı devam ettirmek. Bu tarz oyuncular özellikle yerleşik savunmalara karşı çok değerlidir. Çünkü oyun sıkıştığında birinin topu tutması gerekir. Ve Karsbak o nefesi verebiliyor. Ve bu topu sakladığı pozisyonların sonrasında bazılarında şut geliyor, bazılarında kilit pas geliyor, bazılarında asist çıkıyor. Yani topu saklama becerisi sadece bireysel kalite değil, üretime dönüşüyor. Bence burada da onun oyun zekası tekrar devreye giriyor. Çünkü baskıyı hissettiği anda panik yapmıyor. Bu da dar alanda onu çok değerli hale getiriyor. Şimdi şu detay çok önemli. Karsbak'ın top saklama becerisi özellikle hücum bölgesinde etkili. Yani bunu kendi yarı sahasında gereksiz risk için kullanmıyor. Daha çok rakip ceza sahası çevresinde atak devamlılığını yaratmak için kullanıyor. Çünkü bu bölgede kazanılan birkaç saniye bile savunmanın dengesini bozabiliyor. Şimdi oyunundaki en ilginç detaya gelelim. Hücum tarafında çok olgun görünmesine rağmen savunma tarafında hala soru işaretleri var. Top ayağındayken çok akıllı çözümler üretebilen bir oyuncunun savunmaya geldiğinde aynı netliği gösteremediğini görüyoruz. Şimdi önce olumlu tarafından başlayalım. Karsbak'ın savunma anlayışı duran bir oyuncu değil. Aktif olmaya çalışıyor, rakibi rahatsız ediyor, pas açılarını kapatıyor. Özellikle önde baskıda enerji koyuyor. Ve bu preslerin bazılarında direkt top kazanımı da geliyor. Hatta bazıları tehlikeli hücum başlangıcına da dönüşüyor. Bu önemli çünkü artık modern orta sahalarda sadece pas kalitesi yetmiyor. Topu geri kazanma reaksiyonu da gerekiyor. Karsbak'ta bu istek var. Ama mesele şu, istek ile savunma kalitesi aynı şey değil. Bazılarında geç kalıyor, bazılarında vücut açısı yanlış, bazılarında ise rakibi takip etmekte zorlanıyor. Ve özellikle birebir savunmada çok dominant görünmüyor. Rakibi karşılamaya çalışıyor, çaba gösteriyor ama her zaman yeterli olmuyor. Bu yüzden savunma aksiyonlarında bazen yarım kalmış müdahale hissi oluşuyor. Burada aslında problem sadece müdahale değil, karar anı. Çünkü bazı anlarda hamle yapıp yapmama arasında kararsız kalıyor. Ancak üst seviyede o küçük tereddütler bile fark yaratabilir. Bu arada şunu da söylemek lazım, gördüğü bütün sarı kartlar takımın bir taktiği olan savunmaya geçişte hızlı hücumu kesmek üzerine. Burada da yine oyun zekasını savunma yönünde de kullanabildiği anları görüyoruz aslında. Ama bu pozisyonlar dışında hiç kart görmemiş olması oyun agresifliğinin biraz düşük olduğunun kanıtı diyebiliriz. Şimdi Marcus Karsbak'ı bu kadar detaylı izledikten sonra bence ortaya çıkan en net şey şu: bu oyuncu modern futbolun hızına çok uygun bir profile sahip. Çünkü oyunu durdurmuyor, sürekli devam ettiriyor. Tek paslar, yön değişikliği, boşluk kullanımı, ceza sahasına geç koşular, her şey atak akışını sürdürmek üzerine kurulu. Ve bence onu özel yapan şey de bu. Bazı oyuncular topla etkileyici görünür, Karsbak ise oyunun akışıyla etkileyici görünüyor. Şimdi dönüp tüm profile baktığımızda çok ilginç bir oyuncu çıkıyor karşımıza. Bir yandan bağlantı kuruyor, oyunu hızlandırıyor, kilit pas üretiyor, ceza sahasına koşuyor, skor katkısı veriyor. Diğer yandan savunmada eksiklikleri var, birebir de zorlanabiliyor. Yani tam anlamıyla kusursuz bir profil değil. Ama özellikle hücum yönünde her an oyunun içine bir şey katabiliyor. Zaten bence onun skor katkısının sırrı da burada yatıyor. Çünkü bu kadar gol ve asist üretmesi tesadüf gibi görünmüyor. Çoğu doğru yerde, doğru zamanda olmanın, doğru boşluğu kovalamanın ve doğru karar vermenin bir ürünü. Yani fiziksel üstünlükten çok oyunu okuma becerisi. Bu yüzden onu sadece skorer orta saha diye anlatmak eksik olur. Asıl değeri oyunu birkaç saniye önceden okuyabilmek.
bilmesi. Top ona geldiğinde değil, top nereye gidecekse orayı önceden düşünmesi. Şimdi en önemli soruya gelelim. Bu oyuncu hangi takımda değerini maksimuma çıkarır? Bence cevap çok net. Tempo isteyen, geçiş oynayan, orta sahadan skor bekleyen ve oyuncularına hareket özgürlüğü veren takımlar. Çünkü Karsbach katı rol oyuncusu gibi değil. Daha çok akış oyuncusu gibi. Ve onu serbest bıraktığınızda oyuna çok farklı şekillerde dokunabiliyor. Ama aynı zamanda yanında dengeleyici bir profile de ihtiyaç duyuyor. Çünkü savunma yükünü tamamen onun üzerine bırakırsanız eksiklikleri daha görünür hale gelir. Yani doğru yapı yine bu oyuncu için de çok önemli. Bence onu ilginç yapan şey de tek bir özelliğinin öne çıkmaması. Birçok şeyi aynı anda güzel yapabiliyor olması. Bazen en değerli oyuncular tam olarak böyle oluyor. Sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek. Lillestrøm öyle çok pahalı satışlar yapan bir takım değil. Kupayı kazandığı için Avrupa'da mücadele edecekler. Bu da biraz transferin maliyetini arttırabilir. Ama yine de tahminim 2-3 milyon euro bandında transfer tamamlanabilir diye düşünüyorum. 3 İstanbul takımında belki rotasyon oyuncusu olurdu ancak onun dışında Trabzonspor dahil bütün takımlarımızda ilk 11 oyuncusu olabilir diye düşünüyorum. O seviyede diye düşünüyorum. Bir önceki videoda Ardro'yu anlatmıştım sizlere. Bağlantı oyuncusu olduğundan bahsetmiştim ama potansiyelinin olduğunu belirtmiştim. İşte Karsbach o potansiyelin gerçekleşmiş hali, olmuş bir oyuncu gibi düşünebilirsiniz. Biliyorum bu kez biraz fazla uzun video oldu. Kusura bakmayın lütfen. Buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone değilseniz eğer abone olabilir. Bu tarz videolarımı kaçırmamak için de bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu ya da oyuncuyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.